Bölüm 7. Bir din nasıl değişir? Elbette ki Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan ettiği Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet seniyesinde açık dille ve defaatle ifade ettiği üzere İslam dini değişmez, değiştirilemez. Ona uyan ve o yolu takip eden insanların bu dinin içinden farklı yorumlar çıkarması İslam dinine ait bir bozulum değil, insanların bozulumudur. Ama bizim din olarak burada bugün bahsedeceğimiz şey İslam'dan hariç olanlar. İslam dininden hariç olan bütün dinlerin ortak özelliği değişebilir olmasıdır. Elbette bu cümleyi böyle kurduğum zaman İslam dinine müntesip olmayan insanlarda veya bunu dinleyen bir takım aklı evvel insanlardaki fikriyat şu olacak. Ne o yani, Hristiyanlar, Yahudiler de hala o değişimi devam ettiriyor diye mi soracaklar? Veya İslam dininden hariç olanların değişimini iddia ediyorsun da İslam dininin değişmezliğinden nasıl bahsedebiliyorsun diyecekler. İslam dininin değişmezlik ilkesi Kitab-ı İlahi ve Sünnet-i Muhammedi üzerindedir. Kitab-ı İlahi ve Sünnet-i Muhammedi bir bütün olduğu, tarihsel süreç içerisinde değişmediği ve değiştirilemediği defaatle ispatlandı. Şimdi zaten konumuz bu değil. Değişebilen bir din, yani İslam'dan hariç olanların değişmiş olmaları için gerekli olan bize ne lazım? Deliller lazım. Bu delillerin de bugünün koşullarında birer karşılığının olması lazım. Yani iddiamız şu: İslam'dan hariç olan bir din zaten muharreftir, bozulmuştur, değişmiştir. Ama öyle değişmiştir ki onun bugünkü dünyada dahi birer karşılığı vardır. Şimdi örneklere geçelim isterseniz. Hani değişmez diye düşündüğünüz dinleri aslında insanlar nasıl değiştirebiliyorlar? Bunların en önemli argümanlarından bir tanesi dünya menfaati. Hemen delilimizi getirelim. İlginç bir haber ama gerçek bir haber. Güney Pasifik'te bir ada var. Belki siz de duymuşsunuzdur diyorlar. Tenna adındaki adada yaşayan yerliler 1974 yılında Prens Philip ziyaret ediyor ve bu ziyaret esasında kabile liderleriyle tokalaştıktan sonra inançları gereği onu tanrı olarak görmeye başlıyorlar. O günden bu yana sabah ve akşam Prens Philip için ibadet ediyorlar. Yani dünya menfaati üzerine kendi topraklarına ziyarete gelmiş olan adamın bir başka dine mensup olmasına rağmen ve bununla beraber kendi dünya menfaatlerini arttırabileceğine inandıkları için Prens Philip'i tanrı ilan etmişler. Öyleyse dünya menfaati dediğiniz şey hala bugün de geçerli olan bir koşul. Bazıları bu fotoğrafa bakıp ama bunlar ilkel birer kabile diyecek olursa bugüne gelebiliriz. Kime gelelim? Maradona'ya. Maradona'ya atfedilen Tanrı'nın eli metaforunu duyan Arjantinliler Maradona Kilisesi'ni kurmuşlar. Bu topluluk adından da anlaşılacağı üzere Maradona'ya tapıyor ve bu işin bir şakası yok. Bu kilisenin ismi Gregorian Kilisesi ve yılbaşı olarak da Maradona'nın doğum tarihi olarak 30 Ekim 1960'ı belirlemişler. Tabii konu ünlü oyuncuyla da bitmiyor. Onunla birlikte oynayan bütün futbolculara da havale demişler. Evet, yıl 2020'ye ulaştık. Bir ilkel kabileden bahsediyorduk ama tam önümüzde Arjantin gibi gelişmiş ya da gelişmekte olan bir ülkede kurulan bir kilisede şu anda resmi olarak yeni bir din var. Hem de Hristiyanlığın içinden çıktı ve tanrıları Maradona. Bunu duyduktan sonra o golü atıp atmadığında sevinir mi? Onu bilemiyorum. Ama bunlar çok küçük hareketler. Öyle birkaç tane olaydan bahsediyorsun derseniz eğer, bu sefer ben size bir başka delil getirmek zorunda kalırım. Sonuçta delilsiz konuşmamak lazım. Vietnam'da bundan 103 yıl önce kırılan Kaodizm'e göre onların öğretisi herhangi bir peygambere ihtiyaç duymuyor. Ne zaman olmuş? Büyük patlama ardından bir tanrı ortaya çıktı ve bu tanrı onlarca katmandan oluşuyormuş. Böyle düşününce ibadetleri de anlaşılır hale geliyormuş. Onlara göre atalarını el üstünde tutmak, hayvanlara saygı duymak ve her konuda iyilik yaparak Tanrı'ya kavuşmak mümkünmüş. İşte devasa olan
yepyeni bir dinin, yeni hayat biçiminde yeni bir kilise ve binlerce insan, 10 binlerce insan Vietnam'da bu yeni kurulmuş olan dine inanıyorlar. Yani birilerinin iddia ettiği gibi din öyle gelir geçer ya da somutlaştırılmış konular üzerinden devam eden bir asliyete sahip değil. Eğer din insan eline bırakılırsa, yani peygamberin olmadığı durumlarda değişime mecburdur. Peki ama bir peygamber var ama geçmişte vefat etmiş. Şimdi ne yapacağız diye sual ederseniz, Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın bizlere miras bıraktığı hakikati hatırlamaya mecburuz. Alimlerimiz, bugün dünyada İslam dininden hariç hiçbir dinin uleması o dinin akidesinde ortaklaşa cümleler kurmazlar. Örnek vermek gerekirse İslam dinindeki bütün mezhepler Allah'ın varlığını, birliğini, peygamberlerin birliğini, meleklerin varlığını, ahiretin inancını, yani sizin anlayacağınız tabirle işin amentüsünde hiçbir reddiye yoktur. Ama bugünün dünyasında Ortodokslarla Katolikler 2000 yılına kadar birbirlerini cehennemlik iddia etmişlerdi. Keldanilere göre Avrupa'da yaşayan Hristiyanlar kafirdir. Avrupa'da yaşayanlara göre Süryaniler ne ödüğü belirsiz bir kültürün peşine düşmüştür. Yani mezhep dediğiniz kavram Hristiyanlıkta olduğu gibi İslam'da değil. İslam'daki mezheplerle bir başka dinin mezhepleri aynı literatür ve pozisyona sahip değil. Bir dinin değişmesi için gerekli olan dünya menfaatleri yeter ve kafi. Dünya ve menfaatinin temelinde ise nefis bulunuyor. Geliyoruz işin en güzel tarafına. İslam dininden hariç hiçbir din, şu an yeryüzündeki hiçbir din nefisle mücadeleyi emretmiyor. Bazıları bu hususta haramlardan bahsederek Hristiyanlardaki 7 veya 9 tane büyük günahtan bahsederken oburluğun, kibirin kötü bir şey olduğunu izah ettiğini söyleyecekler. Ama Hristiyanlar bunları kötü bir şey derken hiçbir zaman kendi tarihsel süreçlerinde bununla mücadele edebileceğimiz yöntemi bize öğretmediler. Ama biz bugün kibir, haset, kıskançlık gibi konularda nefisle mücadele etmemiz için ihtiyaç olduğumuz ne varsa Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'dan bizlere kalmış olan alimlerin dilinden, Evliyaullah'ın hayat biçiminden, İslam'ın özü olan Kitab-ı İlahi ve Sünnet-i Muhammedi'nin özünden alıyoruz. Yani hakikat, İslam dininin değişmezliği, Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Muhammedi'yi yaşayanlar var oldukça ve onlar hep aynı sözü söyledikçe, ki bu kıyamete kadar devam edecektir, değişmeden kalabilecektir. Öyleyse arada geçen fraksiyonlara hiç takılmayın. Gelecekler, geçecekler. Ama İslam hiç değişmeyecek. Değişen dünya menfaatleri uğrunda nefsine kanmış insanlar olacak. Kalın sağlıcakla.